Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok fazla istek alan Alize Puffy ile yelek yapımı anlatacağım. Çocuk ve bebekler için yelek yapımını anlatacağım. Çok kolay, çok pratik. 1 saatte en fazla yeni öğreniyorsanız 2 saatte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak Alize Puffy Fine kullanacağım arkadaşlar. Böyle ilmekleri küçük olan, büyük olan da yaparsanız 38 bedene olur. Ben büyük olanla yapmıştım daha öncesinde. Sizinle birlikte başlayıp sizinle birlikte bitireceğim arkadaşlar. Tek parça olacak. Tek parça koltuk altına kadar öreceğiz. Sonra önleri yapacağız. Ayrıyeten önleri yapacağız. En sonunda arkayı yapacağız. İğne kullanmadan birleştirmeyi de göstereceğim. Tığ, şiş, iğne kullanmayacağız arkadaşlar. Parmaklarımızla kolaylıkla öreceğiz. Evet, tığ şiş bilmiyorsanız da kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi Alize Puffy Fine bu önemli arkadaşlar. Yoksa büyük olur boyut olarak. Tekrar söylüyorum. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Sizinle birlikte öreceğim için kaç yumak gider onu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden videonun sonunda size hem ölçü vereceğim boyut olarak hem de kaç yumak, 2 yumak kesin garanti gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, 52 ilmekle başlayacağız. Şöyle sayalım arkadaşlar ilmeklerimizi. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15 hızlıca sayacağım ben. Evet, ilmeklerime burada gördüğünüz gibi ilmeklerim zaten hazır. Bu 51, bu da 52. ilmek arkadaşlar. Şöyle çapraz hasır örgü arkadaşlar modelimizde. Şöyle bakın 51 ve 52. ilmek. Sol taraftaki üste kalacak şekilde bu şekilde çapraz şekilde tutuyorum. Yumağım da burada, bakın yumağımın devamı bu tarafta. Şöyle arkadan ilmeğimi alıp ilk ilmekten yukarıya çektim. İkinci ilmekten de arkadan sıradaki ilmeği alıyorum, yukarıya çekiyorum. Bu ikisini ördük. Sonra sıradaki 2 ilmeğe geçiyorum, bakın yandaki sağ taraftaki çapraz şekilde şöyle soldaki üstte kalacak şekilde tutuyorum. Sıradaki ilmeği ipimde sıradaki olan ilmeği ilkinden geçirdim. Sıradakini ikinciden geçirdim. Yukarıya ilmeklerimi çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın. Yine çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeğimi yukarıya çekiyorum. İkinci ilmekten de arkadan ilmeğimi alıp yukarıya çekiyorum. Bu şekilde örülüyor. Evet, bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. Arkadan ilmekler görünmeyebilir. Ben videodan, kameradan dolayı göremiyorum bazen. Şöyle ikinciyi de yukarıya alayım. İlmek atlamamaya dikkat edin. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Soldaki üstte olacak şekilde sağa doğru yatırıyorum. Sıradaki ilmeğimi ilkinden geçiriyorum yukarıya doğru. Sıradakini ikinciden geçiriyorum yukarıya doğru. Çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeğimi yukarıya alıyorum. İkinciden de ilmeği yukarıya alıyorum. Evet, sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tuttum. İlkinden arkadan ilmeğimi alıp yukarıya çektim. İkinciden de alıp yukarıya çekiyorum. Dediğim gibi tek parça öreceğiz. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. İlkinden ilmeği yukarıya çektim. İkincisinden de yukarıya çektim. Yine sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeği aldım, yukarıya çektim. İkincisinden aldım, yukarıya çektim. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle sökülmemesine dikkat edin. Çapraz şekilde tutuyorum. İlmeğimi yukarıya alıyorum. İkincisinden de yukarıya alıyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Ayrıyeten videosu var arkadaşlar. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak göstermiştim. Aynı tekniği kullanacağız.
Hasır çapraz örgü. Evet, ilk önce çapraz şeklini veriyorum. Sonra arkadan ilmekleri alıp içinden yukarıya çekiyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın. 2 ilmeğim kaldı. Onları da çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. İlkinden içinden çıkardım. İkincisini aldım. İkinciden çıkardım. Evet, son 2 ilmeğin de içinden çıktık. Şimdi dönüş yapıyoruz. Burada püf noktası arkadaşlar. Şöyle son ilmeği bakın bırakıyorum. Bunu hiç ellemiyorum. Çapraz şeklini alması için bakın bu son ilmeğim. Bir sonraki 2 ilmeği yani 2 ve 3. ilmeği şöyle bu sefer sağ taraftaki üstü olacak şekilde sola doğru yatırdım. İpimden sıradaki ilmeği aldım. İlkinden çıkardım. Sıradaki ilmeği aldım. İkinciden çıkardım. Bu sefer dediğim gibi sağa doğru yatıracağız. Şöyle sıradaki 2 ilmeği alıyorum. İlki bakın burada duruyor. Bunu bırakmazsanız yanlış olur. Sıradaki 2 ilmek, birinci ilmeği şöyle önden sola doğru yatırdım. Arkadan sıradaki ilmeğimi aldım. İlkinden yukarıya çektim. Sıradaki ilmeği aldım. İkinciden yukarıya çektim. Evet, sıradaki 2 ilmek şöyle sağa doğru yatırıyorum. Pardon, sola doğru yatırıyorum. Sıradaki ilmeği aldım. İlkinin içinden çektim. Sıradakini aldım. İkincinin içinden çektim. Sıradaki 2 ilmek öndekini şöyle sağdakini sola doğru yatırıyoruz. Sıradaki ilmeğimi aldım. İlkinden çektim. Sıradakini ikincinin içinden yukarıya çektim. Yine çapraz şekilde şöyle bakın. Öndeki üstü olacak şekilde çapraz tutuyorum ve alttan ilmeğimi alıp yukarıya içinden yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi çapraz şeklini veriyorum. İlkinden ilmeğimi alıp yukarıya çekiyorum. İkincisinden ilmeği alıp yukarıya çekiyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde sola doğru yatırıyorum. Önden sola doğru. Sıradaki 2 ilmek, ilk ilmeği önden sola doğru yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım, yukarıya çekiyorum. Arkadan sıradaki ilmeği aldım, yukarıya çekiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle arada arkaya bakayım ben çünkü kameradan görmüyorum bazen. İlmek atlamayayım. Evet, sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tuttum. Arkadan ilmeği alıp içinden yukarıya çekiyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Modelimizin tersini yani arka yüzünü hiç çevirmiyoruz. Hep ön yüzden bu şekilde git gel yapacağız. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle duracak bakın şöyle. Çapraz şekilde öndekini sola doğru önden yatırıyorum. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada bir ilmek bıraktığım için burada tek sayı kaldı. Şöyle sıradaki 2 ilmeği yine şöyle yatırıyorum. Çapraz şekilde tutuyorum ve ilmeklerin içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi tek ilmeğim kaldı. Onu da tek şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Böyle. Evet, bir git gel bir sıra yapmış olduk. Bakın çapraz şekilde bir sıra yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yine şöyle bu şekilde tutuyorum bakın.
ikinci ilmeği önden sağa doğru yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım, içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği aldım, içinden geçirdim. Sıradaki 2 ilmeği yine bakın sağa doğru, ikinciyi önden sağa doğru yatırıyorum. Sıradaki ilmeği aldım, içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ikincinin içinden geçiriyorum. Evet, sıradaki 2 ilmeği yine çapraz şekilde tutuyorum. Sağa doğru önden yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım, içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği aldım, içinden geçirdim ikincinin. Yine sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Bakın ikinci ilmek önden sağa doğru yatıyor. Şöyle sıradaki ilmeği aldım. İçinden yukarıya çektim. Sıradakini ikinci ilmekten aldım, yukarıya çektim. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Böyle. Artık eminim anladınız. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Evet, sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeği aldım, içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği aldım, ikincinin içinden geçirdim. Evet, şeklini alıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine sıranın sonunda 2 ilmeğim kaldı. Çapraz şekilde tutuyorum. Ve onları da örüyorum. Evet. Burada yine son ilmeğimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Son ilmeğimi bıraktım. Bu sefer yine sola giderken sağdaki üstten sola doğru yatacak. O şekilde oluyor. Sağa doğru giderken de soldaki üstten sağa doğru yatacak. Evet, son ilmeğimi bıraktım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağdaki üstü olacak şekilde sola yatırıyorum. Arkadan sıradaki ilmeği aldım. Yukarıya çektim. Dediğim gibi buradaki tek ilmeği bırakmayı unutmayalım. Çıkışta çapraz şekilde örüyoruz. Girişte örmeden bir ilmek bırakıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Baştaki önden sola yatıyor. Evet, eminim anladınız. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Zaten bakınca anlayacaksınız ne tarafa yatıracağınızı. Giderken bu tarafa yatmış bakın. Dönüşte bu tarafa. Evet, sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Yine arkadan ilmeğimi alıp ilkinden, sıradaki ilmeğimi de ikinciden yukarıya çekiyorum. Detaylı anlatıyorum. Belki ilk defa yapmak isteyenler olur diye. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Yine 3 ilmeğim kaldı. Çapraz şekilde tutuyorum. İlkinden ilmeği yukarıya çektim. İkinciden de çekiyorum. Yine sağ tarafta bir ilmek bıraktığımız için burada da bir ilmeğimiz kaldı. O bir ilmeği tek örüyorum. Evet. Evet. 2 sıra git gel yaptık. Tek tek sayarsak da toplamda 4 sıra ördük arkadaşlar. Bir git bir gel, yani git gelişleri sayarsak 4 sıra
örmüş olduk. Her gidiş gelişi sayarsak da 2 sıra örmüş olduk. Burada düğme iliği için bir ilmek bırakacağım arkadaşlar. Düğme iliğimiz bu olacak. Şöyle şu şekilde duracak. Düğme için bir ilmek bıraktım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine çapraz şekilde tutuyorum. Bakın. İkinci ilmeği önden sağa doğru yatırdım. İlk ilmeği bıraktım. İkinci ilmeği bu ilmeği içinden yukarıya çektim. Sıradaki ilmeği aldım. Bu ikinci ilmeği içinden yukarıya çektim. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şeklini veriyorum. Bakın ikinci ilmeği önden sağa doğru yatırıyorum. Arkadan sıradaki ilmeği aldım. İlkinden çıkardım. Sıradaki ilmeği aldım. İkinciden çıkardım. Şöyle yine çapraz şeklini veriyorum. Sıradaki ilmeği ilkinden geçirdim. Sıradaki ilmeği aldım. İkinciden geçirdim. Evet. Bu kadar kolay. Hep aynı şekilde arkadaşlar. Git gel yapıyoruz. Böyle sıranın sonunda mutlaka bir üst sıraya, yani bu tarafı sola doğru gelirken bir ilmek bırakacaksınız. Çıkışta 2 ilmeği çapraz yapıyoruz. Sağ tarafta bir üst sıraya geçişte de ördüğümüz ilk ilmeği bırakıp diğerinden başlayarak örüyoruz. Evet. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Böyle sağ tarafa gidelim. Sonra artık bilirsiniz, dönüşümüzü de yapalım. Buradan bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine 3 ilmeğim kaldı. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bu düğme iliği olacak. Yine şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeğimi yukarıya çekiyorum. Yine son bir taneyi de tek olarak örüyorum. Evet, ne yaptık? 3 defa git gel yaptık arkadaşlar. 3 defa git gel yaptık. Yine aynı şekilde git gellerimizi yapalım. İkinci düğme iliğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yine örgüme başlıyorum. Sağa doğru gidiyorum. Soldakine üstten sağa doğru yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp yukarıya çekiyorum. Diğer ilmeğimi aldım. İkinciden alıp yukarıya çektim. Evet, şöyle çekiyorum. Diğer 2 ilmeğimi çapraz şekilde bakın. Soldakini üstten sağa doğru yatırıyoruz. Alttan ilmeğimi aldım. İlkinden geçirdim. Sıradaki ilmeği aldım. İkinciden yukarıya çektim. Evet. Bu şekilde. Dediğim gibi toplamda 4 defa git gel yapalım. Her git gelleri sayarsak da 8 defa yapalım. Sonra düğme iliğini göstereceğim. Zaten nasıl anlayacağız onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Her sırayı nasıl sayacağız göstereceğim. Tamamlayıp döneceğim. Bu şekilde aynı şekilde örelim arkadaşlar. Karıştırırsanız videoyu geri alabilirsiniz. Evet, toplamda 4 defa git gel yaptım. Şöyle nasıl sayacağız, nasıl anlayacağız? Beraber sayalım arkadaşlar. 4 git gel 8, yani 8 sıra örmüş olduk. Şöyle bakın, şu çapraz şekilde bakın, ilk bu tarafa yatırmışız. Gördüğünüz gibi bu birinci sıra. Hemen onun yanında bakın 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıra örmüşüm. 9. sırada ilik bırakacağız. Evet, burada nasıl bıraktıysak aynı işlemi yapacağız. Hemen bu ilmeği bırakıyorum. Şöyle ilk önce çapraz şekilde tutalım. Bu ilmeği bıraktım. Bir sonraki ilmeği alıp birinci ilmekten yukarıya çıkartıyorum. Arkadan diğer ilmeğimi aldım. İkinci ilmekten yukarıya çıkardım. Yani bunu burada bıraktık arkadaşlar, düğme iliği olarak. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hatta ben 2 sıra fazla örmüşüm, kendimi kaptırıp sökmek zorunda kaldım. Evet,
2 defa daha git gel yapalım. Sonraki iliği göstereceğim. Yine tekrar sayımı göstereceğim arkadaşlar. Yani her sırayı sayarsak 1, 2, 3, 4 o şekilde olacak. Evet, tamamlayıp 3. iliğin yapımını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi başa geldim. 7 defa git gel yapmış olduk. Her sırada sayarsak toplamda 14 sıra örmüş olduk. Böyle sayarsak arkadaşlar. Şimdi arka ve önleri ayıracağız. Sonrasında tek tek öreceğiz. Önce koltuk kesimlerini yapacağız arkadaşlar. 52 tane ilmeğimiz var. Şöyle buradan sayalım. Şöyle bakın, ilmeklerimi sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13. 13 ilmek önler olacak. 26 ilmek arka olacak. 13. ilmeğim bu. Gördüğünüz gibi bunu şöyle sola doğru keseceğim. Bakın sıradakini 13.'ünün içinden geçiriyorum. 1, sıradakini de bunun içinden geçirdim. 2 tane burada eksiltme yapmış oldum. 11 tane ilmeğim kaldı. Sayıyorum. 3, 6, 9, 10, 11. Evet. Şimdi de bakın ön koltuk kesimini yaptık. Şimdi arka bedenin koltuk kesimini yapacağız. Bu şöyle buradan sayarsak 14. ilmek oluyor. Yani burada eksiltmeye başladık, dikkat ederseniz. Şimdi bunun içinden bir sonrakini geçiriyorum. 1 eksilttim. Bir sonrakini bunun içinden geçiriyorum. 2. Burada da 2 tane eksiltme yapmış oldum. Evet, burayı tamamladık. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Buradan da sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13. 13. ilmeğim bu. Sağa doğru keseceğim önce. Şöyle bakın. 12. ilmeği 13. ilmeğin içinden geçirdim. 11. ilmeği 12.'nin içinden geçirdim. Bu şekilde. Burada da 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu tarafa doğru keseceğim. Bakın. 1, 2. 22 tane ilmeğim kaldı diye tahmin ediyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Evet, doğru yapmışız. Şimdi sırayla öreceğiz. Önce sağ öne öreceğiz. Evet, şimdi yaka örüntüsü olarak 4 ilmek eksilteceğiz. İlk önce ilmeklerimizi her sırada bir tane bırakacağız. Sonra bu koltuk kısmında yaptığımız işlemi aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Evet, burada şimdi bu ilk ilmeği bakın. Buradaki son ördüğüm ilmeği bırakıyorum. Son ördüğüm ilmeği bıraktım. Sıradaki ilmeği de tek örüyorum. Tek ördüm. Şöyle. Bakın, bunu bıraktım. Bir sonraki ilmeği de tek ördüm. Sonra sıradaki gelen ilmeği şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Soldaki üste olacak şekilde sağa doğru yatırdım. Ve arkadan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki iki ilmeğimi de çapraz şekilde soldaki üstte olacak şekilde sağa doğru yatırıyorum. Ve arkadan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki iki ilmeğimi de çapraz şekilde tutuyorum. Ve örüyorum. Evet, tamamen anlatım yapacağım çünkü karıştırabilirsiniz. Buna birinci sıra diyelim arkadaşlar. Bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Burada bir tane bıraktığımız için. Bunu da içinden tek geçiyorum. Şöyle tek ilmeği geçiyorum. Evet, sonra bir üst sıraya geçmiş olduk. İkinci sıra dönüş yapıyorum. Ve bu tarafta koltuk kesimini yaptık zaten. Eksiltme yapmayacağım. Şöyle bakın, bu iki ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Sağdaki önden sola doğru yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi aldığım içinden geçiyorum. İlkinden sonra ikinciden geçiyorum. Sıradaki iki ilmeğimi çapraz şekilde tutuyorum. İlmeklerimi içinden yukarıya çekiyorum. Sıradaki iki ilmek
Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Yanlış olursa arkadaşlar bariz kendisini çok belli ediyor. Anlarsınız. Evet, burada şöyle yine bu ikisini çapraz şekilde tutuyorum. Ve 2 ilmeğin de içinden yukarıya doğru ilmeklerimi çektim. Evet. Şimdi bu sırada da bir ilmek bırakacağım arkadaşlar. Şu ilmeği bırakacağım. Bakın bunu bıraktık şu düğme ile. Şimdi bunu bırakacağım. Evet, kaç ilmeğim var? 3, 6, 9, 10 ilmeğim kalmış. Bunu bıraktım. Ve sıradaki 2 ilmeği çaprazlıyorum. Bakın bunu bıraktıktan sonra 2 ilmeği soldakini önden sağa doğru yatırdım. Arkadan ilmeklerimi alıp yukarıya çektim. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeklerimi aldım, yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Arkadan ilmeklerimi alıp çekiyorum. Yine çapraz şekilde tuttum. Evet, burada tek ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak içinden geçiyorum. Evet, 3. sıra sanırım tamamladık. Şimdi yine çapraz şekilde tutuyorum, bakın. Şöyle. Hemen çapraz şekilde tuttum. 2 ilmeğin içinden yukarıya ilmeklerimi çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeği bakın. Sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Evet, burada tek ilmeğim kaldı. Onun içinden de geçiyorum. Şöyle 2 ilmek bırakmış olduk. Şimdi bu ilmeği bırakacağım arkadaşlar. Bu ilmeği bırakıyorum. Tek ördüm ilmeği. Sonra şöyle bunu bıraktıktan sonra sıradaki ilmeği tek örüyorum. Şöyle bakın. Bunu bıraktım. Bir sonraki ilmeği tek örüyorum. Ve yine çaprazlıyorum. Soldakini önden sağa doğru çapraz şekilde tutup arkadan ilmeklerimi alıyorum. Evet, sıradakini de şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Dediğim gibi yanlış olursa bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Son bir ilmeğim kalmış. Onun içinden de ilmeğimi yukarıya çekiyorum. Şöyle bakalım. Bakın, çapraz görüntüsü varsa yanlış değil arkadaşlar. Evet, tek ilmeğimizi ördük en son. Şimdi yine bu 2 ilmeği son ördüğüm ve bir sonrakini bakın bu sefer sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Evet, sıraları artık saymadım, unuttum arkadaşlar. Birazdan size sayarım. Sıradaki 2 ilmeği çaprazlıyorum ve arkadan ilmeklerimi aldım. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Evet, burada yine bir ilmeğim kaldı. Onun içinden de geçtim. Şöyle bakın. Evet, bakın 4 tane eksiltme yapmış olduk. 1, 2, 3, 4. İlmeklerimde kaç tane kaldı? Şöyle düzelteyim. 3, 6, 7 ilmeğim kalmış. Şimdi ne yapacağız? Şöyle buradaki yaka oyuntusunu şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bakın 4 tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi bunu tutuyorum. Bir sonrakini içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Şu bir sonrakini tutuyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bir sonrakini tuttuğum içinden geçirdim. Son olarak bakın bu kenardaki ilmeğimi tuttuğum içinden
geçirdim. Evet bakın gayet güzel yaka oyuntusu oluştu. Evet şöyle ben sıraları sayacağım arkadaşlar. Kaç sıra örmüşüz beraber yani eksiltmek için. Şunu ters bir şekilde giymişim sanırım. Şöyle düzelteyim. Evet. Sayıp döneceğim arkadaşlar. Evet. Koltuk altı kısmına kadar 14 sıra ördük. Ondan sonra 6 sırada da eksiltme yaptık ve yaka oyuntumuzu tamamladık. Şimdi düz bir şekilde devam edeceğiz. Şöyle ben son çaprazıma bakın bir alttaki çaprazıma işaretleyici koyacağım. 6 sırada düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi şöyle sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde bakın. Soldakini önden sağa doğru yatırdım. Ve alttan ilmeklerimi alıyorum yukarıya. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Alttan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi çapraz şekilde tutuyorum. 7 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Böyle. Evet son bir ilmeğim kaldı. Onun içinden geçiyorum. Yine çapraz şekilde devam ediyorum. Evet sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Ve arkadan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi çapraz şekilde tutuyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi çapraz şekilde tutuyorum. İlmeklerimi yukarıya çekiyorum. Evet bir ilmeğim kaldı. Onun içinden de tek geçiyorum. Şöyle. Şimdi yine çapraz şekilde tutuyorum. Şöyle. 2 ilmeği. Arkadan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmeği çapraz şekilde tutuyorum. Soldakini önden sağa doğru yatırıyoruz. Burada bir ilmeğim kaldı. Onun içinden de tek geçiyorum. Sonra yine çapraz şekilde devam ediyorum. Sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Evet kaç sıra örmüşüz? Bakın 1, 2, 3, 4. sıraya gidiyoruz. İşaretleyiciden sonra bir ilmeğim kaldı. Onun içinden de tek geçiyorum. Sonra yine çapraz şeklini veriyorum. Soldakini üstten sağa doğru yatırıyorum. Evet 6 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Pardon. 6'ya tamamlayalım. Evet işaretleyicimi koyduktan sonra bakın 6 sıra örmüş oldum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda da sayarsak 26 sıra örmüş oldum. Evet bu 7 ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. 3, 6, 7 ilmeğim var. Sonrasında şöyle 3 ilmek bırakıyorum. 4 ve pardon 3 ve 4. ilmek arasından şöyle kesiyorum. Bakın 3 ilmek bıraktık. Kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. Şöyle beraber öreceğiz. Şöyle şurayı ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle şekilde. Evet. Aslında bunu sağ taraftan başlamam gerekiyor ama arkadaşlar kafanız karışabilir çünkü yönleri farklı olacak. O yüzden size şöyle sol taraftan çünkü biz en son buraya doğru sola doğru gittik. Sağa doğru gelmemiz lazım. Şimdi ters yapınca kafanız karışacak. O yüzden
Şöyle şuraya bağlayalım. Bakın buradaki sol taraftaki ilmeğin dibindeki ilmeği diyelim buraya bağlıyorum. Şöyle. Evet, onu saklarız geri. Ne yapacağız? Yaka oyuntusu olacak. Burada yaka oyuntusu olacak. 4 ilmek bırakacağız. Sonra o 4 ilmeği birleştireceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle. Şimdi ilk ilmeği tek örüyorum. Bakın. Buradaki ilk ilmeği tek ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği şöyle çapraz şekilde soldaki önden sağa doğru yatacak şekilde çapraz tutuyorum. Ve yine alttan ilmeklerimi yukarıya çekiyorum. Sıradaki 2 ilmek soldaki üstten sağa doğru yatıyor. Şöyle alttan ilmeklerimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldakini önden sağa doğru yatırdım. Evet. Çapraz tutup örüyorum arkadaşlar. O şekilde ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Evet, burada bakın bu ilmeği bırakmam lazım. O yüzden şu ilmeği tek örüyorum bakın. Bu ilmeği tek örüyorum. Tek ördüm. Evet. Bunu bırakmış oldum. Şimdi şöyle bu sefer şu şekilde çaprazlayacağım. Evet, şöyle bakın. Çapraz şekilde sağdaki üstten sola doğru yatacak. Çapraz şekilde tutuyorum. Alttan ilmeklerimi alıp örüyorum. Sağdakini üstten sola doğru yatırıyorum. Ne tarafa gidiyorsak o tarafa yatırıyoruz önden ilmeğimizi. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları da çapraz şekilde tuttuktan sonra alttan ilmeklerimi yukarıya alıyorum. Evet, şimdi ilk ilmeğimi tek örüyorum. Bakın, ilk ilmeğimi tek ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmek soldakini önden sağa doğru yatırıyorum. Arkadan sıradaki ilmeği alıyorum. Aynı ilmeği 2 defa örmeyin arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yanlışlıkla olabilir. Evet, sıradaki 2 ilmek soldakini üstten sağa doğru yatırıyorum. Soldakini üstten sağa doğru yatırdım ve bu şekilde örüyorum. Kamerayı biraz aşağıya alayım. Evet, şöyle. Son bir ilmek kalana kadar şunu çapraz şekilde tutuyorum ve ikisini ördüm. Evet, bu ilmeği bıraktık. Şuradakini bakın, bunu örmüyoruz. Bıraktık. Dönüş yapıyoruz. Şimdi ilkini tek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Sıradaki 2 ilmek sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Evet. Şimdi ilk ilmeğimi ilk önce tek örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmek soldakini önden sağa doğru yatırıyorum. Zaten kendini belli ediyor. Dediğim gibi bariz. Yanlış yaparsanız belli oluyor. Evet. Soldakini önden sağa doğru yatırıyorum. Son bir ilmek
kalana kadar şöyle bakın. 2 ilmek bırakmıştık. Şimdi bunu bırakacağım. Sadece tek ilmeği örüyorum. Evet, şunu örmüyorum. Dönüş yapıyorum. Bu 2 ilmek sağdakini önden sola doğru. Şöyle. Evet, ilkini tek örüyorum şimdi. Sonra soldakini önden sağa doğru. Evet, bakın 4 tane eksiltme yapmış olduk. Şöyle şimdi bakın 1, 2, 3, 4 ilmek eksiltme yaptık. İlk ilmeğimi, ikinci ilmeği birinci ilmeğin içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği bunun içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği bunun içinden geçirdim. Son yandaki ilmeği de bunun içinden geçirdim. Evet, 7 ilmeğim kaldı. Bakın 3, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Yanlışımız yok. Yine de sayalım arkadaşlar. Diğer taraftaki gibi 6 sıra eksiltme yapmış olduk. Doğru mu yanlış mı yaptık? 14 dikkat ederseniz 14 sıra örüp koltuk kesimini yapmıştık. Ondan sonra yaka oyuntusunu yaptık. Sayalım. 20 sıra olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Evet, 21 sıra arkadaşlar. Son sıra eksiltme yapmadık. O yüzden bırakmadık ilmeğimizi. Ben de yanlış yaptım diye düşündüm bir an. Evet, şimdi düz bir şekilde 5 sıra daha devam edeceğiz. Evet, şöyle. İlk ilmeğimi tek örüyorum. Sonra sıradaki ilmeği bakın, sağdaki önden sola doğru yatacak şekilde çaprazladım ve örüyorum. Evet. Toplamda 26 sıra olana kadar yani. Evet, 4 sıra daha öreceğiz. Şöyle. Sıradaki ilmeği tek örüyorum. Bakın ilk ilmeği. Anlıyorum tek öreceğim. Çünkü bu ikisi olunca yanlış olur. Bunun üzerinde olması lazım. Oradan anlıyorum arkadaşlar. Siz de anlarsınız ördükçe. Sıradaki ilmek şöyle. Evet, şimdi şöyle bakın bu şekilde çaprazlamam lazım. O yüzden ilk ilmeğimi tek örüyorum. Sonra sıradaki iki ilmek sağdaki önden sola doğru yatacak.
Evet, ben bir sayayım. Hatta 26'ya tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet, 26 sıra oldu. Burada da 7 ilmekten sonra 2 ilmek fazla bıraktım. Ortadan kestim arkadaşlar. E, Çünkü saklamak adına kullanacağız bu 2 ilmeği. Fazla ilmeği. Şimdi arkaya geçiyoruz. Bir yumağımdan da sadece bu kadar ipim kaldı. Yine de bunu kullanacağım. Ziyan olmasın çünkü evet, kolay saklanan bir ip. Şöyle bakın. İlk ilmeği hemen ortadan ayırdım. Bunda şöyle sol taraftan başlayacağım arkadaşlar. Ki yönü kolay olsun. Hemen bakın sol taraftaki ilk ilmeğimin dibine şöyle şuraya girdim. Buradan düğüm atıyorum. Evet, yine ilk önce çapraz diyoruz. Bakın şöyle şu şekilde. Evet, nasıl çaprazlayacağız? Şu ilki şunun üzerine olmaz arkadaşlar. İkinci şöyle olacak. O yüzden ilkini tek örüyorum. Hemen ilkini tek ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldakini sağa doğru yatırıp çaprazladım ve arkadan ilmeklerimi alıyorum. Sıradaki iki ilmeği şöyle sağa doğru çapraz tuttum ve örmeye başladım. Evet, işte böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yaka oyuntusu yok. Düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Kaç ilmeğimiz varsa o kadar arkadaşlar. Artırma eksiltme yok. Galiba 24, pardon 22 ilmeğimiz var. Evet. Çapraz şekilde tutup sonra arkadan ilmeklerimi alarak örüyorum. Sıranın sonuna şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Tek ilmeğim kaldı. Onun içinden de tek geçiyorum. Sadece bu ilmeğin içinden geçtim. Sonra yine bakın hemen ilk ve ikinci ilmek, sağdakini önden sola doğru yatırıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp içinden geçiyorum. Sıradaki iki ilmek zaten belli ediyor arkadaşlar kendisine nereye yatıracağınızı. Evet, sıranın sonuna doğru gelelim. Evet, sıranın sonunda son iki ilmeğim kaldı. Onları çaprazlayıp sıramı tamamlıyorum. Evet, tamamladım. Şimdi yine arkadaşlar bakın ilkini tek örüyorum çünkü şöyle şu şekilde yaparsak yanlış olacak. Şu ikisini bu şekilde çaprazlamam lazım. O yüzden ilkini tek örüyorum. Sıradaki iki taneyi bakın soldaki üstte olacak şekilde sağa doğru yatırıyorum ve o şekilde örüyorum. Evet, sıranın sonuna gelelim. Sıranın sonunu tekrar göstereceğim. Evet, burada bir düğüm atılmış. Evet, sıranın sonuna geldim. Sadece bir ilmeğim kaldı. Onu da tek şekilde ördüm. Sonra yine bakın bir süre geçti. Bunu hemen sola doğru, önden sola doğru yatırıyorum ve arkadan sıradaki ilmeğimi alttan yukarıya çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Alttan yukarıya çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk baştan sayarsak toplamda
dediğim gibi 26 sıra olana kadar örelim. Kaç sıra düz devam edeceğiz? 12 sıra düz devam etmiş olacağız. Koltuk kesiminden sonra. Evet. Evet, burada ipim bitti. Şöyle birleştirmeyi göstereyim. Şuradan ilkini ayırdım. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sıkıca dip dibe olacak şekilde düğümü attım. Sonra saklayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Evet, fazlalıkları saklayacağız. Sağdakini sola doğru, önden sola doğru yatırıyorum. Evet, 26 sıraya tamamlayalım, sonra birleştirmeyi, dikmeden birleştirmeyi göstereceğim. Evet, arkayı da toplamda baştan itibaren sayarsak 26 sıra ördüm, git gel yaptım. Şimdi yine şöyle 2 ilmek bırakıyorum. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Hatta beraber keselim şöyle ilkini. Şöyle ortadan keselim. Diğeri de aslında bu da yeterli ama yine de keselim arkadaşlar. Şuradan kesip bırakıyorum. Evet, bunlar da bıraktığım ilmeklerde kafamızı karıştırmasın arkadaşlar. Onları da açalım. Şöyle bakın. Bu şekilde açalım. 3 ilmeği, burada 3 ilmek bırakmışım. Şurada da 2 ilmek bıraktım. Asıl lazım olan ilmek sanırım buradaki 2 ilmek olacak. Şöyle bu şekilde açtım. Evet, şimdi birleştirmeye geldi arkadaşlar sıra. Evet, şöyle düzü bana bakıyor. Şimdi şöyle katlıyorum arkadaşlar. Tersi düzü içe gelecek şekilde şöyle katladık. Evet. Şimdi şöyle 7 ilmeğimizi şöyle bakın. İlk ilmek şöyle şu şekilde. İlmekleri birleştiriyorum bakın. Arkadaki ilmeği öndekinin içinden geçiriyorum. 2 oldu. Sıradaki arkadaki ilmeği öndekinin içinden geçiriyorum. 3 oldu. Şöyle çektirelim. Arkadaki ilmeği öndekinin içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmek arkadakini öndekinin içinden geçirdim. 5 oldu. Sıradaki ilmek arkadakini öndekinin içinden geçirdim. Sıradaki ilmek arkadakini öndekinin içinden geçirdim. Evet, buradaki 7 ilmeklerimizi birleştirdik omuzdaki. Bunları da birleştirelim arkadaşlar. Şöyle arkadakini öndekinin içinden yukarıya çektim. Sıradakini aynı şekilde, sıradakini aynı şekilde, sıradakini arkadan aldım, yukarıya çektim. İlmeğin içinden yukarıya çekiyorum. Evet, çok kolay, çok pratik. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, buradaki 7 ilmeklerimizi de birleştirdik. 3, 6, 7. Şöyle ortada da şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek, yanlış saymadıysam. Şimdi burada şöyle bakın. Kapatacağız. İlmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Şöyle ikinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle sıradaki ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle sıradaki ilmeği alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum.
Sıradaki ilmeği aldım. Bunun içinden geçirdim. Sıradakini aldım, içinden geçiriyorum. Sıradakini aldım, içinden geçirdim. Evet, omuzu birleştirdik. Ense kısmı ilmeklerine geldim. Sıradakini aldım. Bunun içinden geçirdim. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Evet, omuz ilmeklerine geldi. Sıradakini bunun içinden geçirdim. Sıradakini aldım. İçinden geçirdim. Evet, sıradakini aldım. İçinden geçirdim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da bunun içinden geçirdim. Buradaki ipim arkadaşlar. Bunu da şöyle bunun içinden geçiriyorum. Şöyle. Buradan düğüm atacağım. Şöyle. Evet. Düğüm attım. Şöyle tığ yardımıyla da saklayalım. İlmeğimizi şöyle. Şu iç kısımdan bir tane zincir çekeceğim. Tamamdır. Evet, fazlasını keselim. Birleştirmeyi tamamladık arkadaşlar. Çok da kolay oldu. Şöyle diğer böyle uzun iplerimizi de saklayalım arkadaşlar. Şöyle çok çektirmeden. Şöyle içe alacağım. Hatta burada bir zincir çekeyim. Evet, fazlasını kesiyorum. Diğer ilmeklerimize bakın, burada da ilk başladığımız var. Bunu da içe saklayalım. Evet, şurada da var. Şunları da saklayıp döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Düğmelerini de diktim. 3 tane iliklerin tam karşısına diktim. Şöyle Hand Made yazısı da diktim buraya. Çok hoş, çok güzel oldu. Boyut olarak da ideal oldu arkadaşlar. Şimdi santim olarak da size vereceğim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru 33 santim olmuş arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya 33 santim. En olarak şöyle 30 santim gibi gördüğünüz üzere 30 santim. Şöyle kol evi 14,5 santim. Şu genişlik şöyle 24 santim arkadaşlar. Omuz genişliği de 8 santim. Evet, çok hoş, çok güzel oldu. Çok da kolay. Bir günde 2-3 tane bile yapabilirsiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Şöyle arkasını göstereyim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Abonelik de tamamen ücretsiz. Böyle istek olursa arkadaşlar farklı desenlerde çalışabiliriz. Baklava deseni mesela. İstek olursa dediğim gibi, hatta beresi de istek olarak geldi ama daha çok istek olursa inşallah yakın zamana alabilirim. Böyle boyut olarak siz daha büyük ya da daha küçük örmek isterseniz yoruma yazın arkadaşlar, size sayı verebilirim.
Böyle sizi çok seviyorum. Şöyle alt kısmında göstereyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.